Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnsanların tarihte ilk defa küfür devletiyle karşılaştıkları döneme geldik. Bir önceki derste beyan ettiğimiz üzere uzaydaki büyük gelişmenin arkasından yaşanan o çatışma döneminin arkasından yeni kurulan bir devletten bahsediyoruz. Taimler medeniyeti farklı milletlerden kimlikleri bir araya getirerek daha önce beyan etmiş olduğumuz o ortak beyanname vardı ya, birlik beyannamesi. Bu birlik beyannamesi üzerine inanmayan insanları kendi hukuklarıyla bir araya getiriyorlar ve böylelikle kişiye özel kişilerin, imansız insanların bir araya geldiği yeni bir medeniyet kurgusunu oluşturuyorlar. İlerliyorlar medeniyet yolculuğunda ve o kadar ileri bir noktaya ulaşıyorlar ki kişiye özel endüstride en uç noktaya varıyorlar. Yani her bir insanın kendisine ait özellikleriyle kendi ihtiyaçları kapsamında kişiye özel alet, kişiye özel ne ihtiyacınız varsa bu ihtiyaçlar kişiye özel endüstrisinde yüksek bir teknolojiye ulaşıyor. Burada şeytanın da bir etkisi var. Şeytan eski Angala medeniyeti kralının oğluna bir taç giydirme ve tüm bilgiyi ve daha fazlasını ona vermekle müjdelemişti. Demişti ki bende öyle bir bilgi var ki ben Hazreti Adem'le Havva'yı, senin dedeni, senin nineni o cennetten çıkarmış olanın bilgiyle. Bilgi ağacı meselesi de buradan geliyor tarihte. Bu bilgiyle onları oradan çıkarmış olanım, şimdi sana öyle bir bilgi vereceğim ve öyle bir taç taktıracağım ki sen tarihin en büyük bilgini olacaksın ve bu bilgi artık sende olacak. Böylelikle insanlar içerisinde üstünlük beklentisiyle şeytanın adamı olmuş bir zat oldu. Ve bu zat aynı zamanda bu ülkenin de yöneticisi oldu. İnsanların kişiye özel bu yönetim biçimine, kişiye özel bu üretim biçimine Müslümanlar tepki gösterdiler. Çünkü insanlar yavaş yavaş hiçbir şeye ihtiyacı olmadıkları inancını kavileştirmeye başlamışlardı. Bizler kendi işimizi zaten görebilir olduk. Bir yaratıcıya, bu yaratıcının hükümlerine artık ihtiyacımız yoktur şeklinde galiz ve yanlış ifadelerle tevhid inancından çıkmışlardı. Müslümanlar buna tepki gösterseler de yine bunun içerisinde bu ürünleri kullanıyorlardı. Dolayısıyla Müslümanların da burada bir gaflete düşmesi söz konusu olmuştu. Bilgi alanının döneminin sona erdiği bu alanda Müslümanların gerekli tepkiyi vermiyor oluşları karşısında Hz. Seraban Hazretleri bir peygamber olarak insanlara hakkı aktarmak için geldi ve hakkı söylemeye başladı. Müslümanların bu unsurlardan uzak durması gerekliliğini, tevhid inancının üstünlüğünü, Allah-u Zülcelal'e olan muhtaciyetimizi bir kez daha hatırlatmış oldu. Ve bu hatırasını uzun bir mektubatla devletlere ifade etti. Çünkü devletleşme yapısı da oluşuyordu bu aşamada. Küfür ve iman devletlerinin hasıl olduğu bir dönemi de yaşıyoruz. Bu durum aynı zamanda yaklaşan tufanın da ayak sesleri oldu. Yani Nuh Aleyhisselam'ın gelişinden sonra insanların topyekün helak olacakları dönemin de başladığı, ilk adımlarını attığı alanı görmüş oluyoruz. Çünkü insanlar Allah-u Zülcelal'e apaçık dilleriyle aşağıların aşağısından bu tevhid inancını reddeder haldeydiler. Burada iki tane unsurda puta tapıcılık ve ateşe tapıcılığın da açık bir şekilde görülmeye başlandığı anı yaşıyoruz. Çünkü insanın güçlü olduğu ve bu gücü ancak ve ancak bilgiyle erişebildiği olan inancı insanlarda oturmaya başlamış. Bu oturan yapı şeytanın adamı olan Taim tarafından hızlı bir şekilde hayata geçirilmişti. Tarihte simgesel olarak bakıldığında puta tapıcılık ve ateşe tapıcılık iki ayrı unsur gibi görülür. İki ayrı unsurdur da. Yalnız ikisinin de simgesel boyutunu doğru anlamak gerekiyor. Puta tapıcılık insanın simgesidir. Ateşe tapıcılık ise gücün simgesidir. İnsan ve güç bir araya bilgiyle gelir. Bilginin de aslında şeytanda olduğu haşa ifade edilmiştir. Bu ifadeye kanan insanoğlu nihayetinde bu bedbaht sürece de sığınmış olur. Şeytana bağlı olan bir kişi Medine'deki taştan bilgiyi alıyor, Taim'e getiriyor.
Ancak Tayyip'e gelen bu bilgiyi Tayyip şeytandan aldığını iddia ediyor. Bunu bazen saklıyor, sadece yakınlarını ifade ediyor. Zaman zaman ilahi olan güçten daha etkili olduğunu ifade ediyordu. Bir peygamber bunu gördü, baktı ki bu bilgi taşından bilgiyi alıyor. Tekrar Medine'ye getirildi çünkü uzaydan döndükten sonra asli yeri bunun Medine'dir dendi ve Medine'ye geri getirildi. Artık Kudüs'ün unutulduğu bir dönemi yaşıyoruz. Tekrardan Kudüs'e gidecek bu taş, ayrı mesele. Bir peygamber bu ümmetini duruma fark ettirip bunu uyarmak için yola çıkıyor. Ve bu adamı yolda görüyor ve öldürtüyor. Bunu öldürtmedikten sonra da Tayyip harekete geçiyor ve savaş yapmak istiyor. Diyor ki ben savaş açacağım. Medine'den gelen bu adamı öldüren, şeytanın bana taltif ettiği dostumu öldürten bu peygamber başta olmak üzere bütün Medine'yi yerle yeksan edeceğim. Alt üst edeceğim. Bunun üzerine şeytan diyor ki oraya gittiğin zaman o insanların sana tazim etmesini istiyorsan, senin emrine tabi olmasını istiyorsan bir taş tak. Ve bu taşla beraber yola çık. Tayyip özel bir taç hazırlattırıyor ve bu taçı hazırlattırırken Tayyip şeytandan habersiz olarak, şeytan çünkü bunu duysa belki de engellemek isteyecek. Çünkü şeytan hem nuru Muhammedi'nin hem de Cenab-ı Hakk'ın Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın ne kadar sevdiğini, peygamberlere ne kadar ehemmiyet verdiğini çok iyi biliyor. Bu bilgisine rağmen insanları ifsad etme yolunda. Bu ifsat hareketinde ise Tayyip şeytandan da akıllıcasına harekete geçerek bir taç yaptırıyor ve bu taçın üzerine Ahmet yazdırıyor. Yani o beklediğiniz, o aradığınız, herkesten üstün düşündüğünüz Ahmet aslında bizim inanışımızda, bizim değerimizle yeryüzünde vardır diyor. Büyük bir hazırlık, Ahmet yazısını yazdırıyor ve büyük toplulukların önüne geçiyor. Savaşa gidecekler. Savaşta Medine'den kendisine bilgi getiren, bu zatı öldürten peygamber başta olmak üzere ehli imanı yerle yeksan etmeye niyet etmişler. Diğer peygamberler bunu görüyorlar. Başka peygamberler de var aynı dönemde. Hatta ümmetin içerisinden, Müslümanların içerisinden biz de savaşa hazırlık yapalım dediklerinde onlar şöyle söylüyorlar. Hayır, bekleyin, göreceksiniz. Zira Nur-u Ahmet'in ismini kullanana Cenab-ı Hakk'ın vereceği karşılık bizim vereceğimiz karşılıktan üstündür. Galip olan Hazreti Allah'tır. Onlar hatta böyle kenara çekilmeleri ümmetin içerisinde bazı söylemlere de sebep oluyor. Peygamberler savaşmaktan vaz mı geçti? Şeytan galip mi oldu? Allah Azze ve Celle insanlardan vaz mı geçti? Bunun üzerine peygamberler çıkıp tekrardan uyarıyorlar. İnsanın imtihanda olduğu bu dünyadan herhangi bir şekilde Cenab-ı Hakk'ın Müslümanlardan vazgeçmesi diye bir şey söz konusu olamayacağını, akideyi, tevhidi, İslam şeriatini hatırlatıyorlar ve onlara vazife veriyorlar. Diyorlar ki siz her zaman olduğu gibi Kudüs'e yönelerek namazlarınızı eda ediniz, secdelerde duanızı devam ettiniz. 40'tan fazla peygamber o dönem içerisinde, tam bu savaşın yaşayacağı dönemde 1000'e yakın peygamber var. 40'tan fazla büyük peygamber var. Aralarında dereceler de var tabii ki. Her birisi bu secdede, kimisi evlerinde, tabiri caizse bir itikafa çekiliyorlar. Derin bir sessizlik var ortamda. Medine'deki büyük medeniyet merkezi ve diğer medeniyetlerin, önce Medine'den başlayacağım diyor çünkü Tayyip bunu da duyuruyor bütün dünyaya, tabiri caizse harekete geçecek. Dünya tabii bu büyük medeniyetin elindeki imkanlarla Müslümanların çekildiğini düşünüyor. Tayyip büyük bir kalabalığın önüne geliyor, askeri birliklerin önüne, halkın önüne çıkıyor ve bugün sizlerin önünde giyeceğim bu taç sonucunda taçla beraber Medine'ye yol alacağız ve orayı ayaklarının altında çiğneyeceğim diyor. Tam bu esnada gökyüzü açık bir haldeyken buraya çok büyük bir yıldırım düşüyor. Bu yıldırım o kadar büyük bir yıldırım ki bugünkü görmüş olduğunuz Avrupa'da bir Macar Ovası var. Bu Macar Ovası'nın ortasında bir medeniyet bu bölgede. Tabi dünya tek bir kıta hep söylüyoruz ama tabir etmek için ifade etmek gerekirse.
Bu düşen o kadar büyük bir yıldırım düşüyor ki birincisi Tayyip'ten tek bir toz zerresi bile kalmıyor. Aynı bölgede toplanmış olan ve bütün civardaki 1 milyona yakın insan bir anda ölüyor. Ve yeryüzünün ilk küfür devleti, kafirlerin bir kısmı yaşamasına devam etmesine rağmen Tayyip'in başına düşen çok büyük yıldırım münasebetiyle tamamen ortadan kalkıyor. Bu saatten sonra artık küfürle iman savaşında Rabbul Alemin'in insanlar üzerindeki görünmeyen ordularının varlığı açık bir şekilde görüldüğü bir ana şahitlik etmiş oluyoruz böylelikle. Yarın Allah nasip ederse başka medeniyetleri ifade etmeye devam ediyor olacağız. Bütün bu medeniyetlerin yaşadıkları problemler bizim bugünün dünyasında nefsimizle yaşadığımız problemlerle örtüştüğü için bizim için büyük ibretler taşıyor efendim. Rabbim içindeki ibretleri alarak hakiki bir Müslüman, hakiki bir iman ehli olarak bu dünyada yaşamayı ve son nefesi de öyle vermeyi bize nasip-i müyesser eylesin. Yarın tekrardan Siyer-i Nebi yolculuğunda görüşmek üzere. Bugünlük kalın sağlıcakla.